Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir süredir motorumuzda gezemiyoruz. Malum parça sıkıntıları var bir türlü. Hava filtresi bulunamıyor, bulunamıyor. Gelmesini bekliyoruz parçaların. Fransa'da tartışmalar, sorunlar çıktığı için şu an beklemedeyiz motor için. Parça ve bakım için. 10.000 bakıma girecek şu anda. Bütün malzemelerin olduğu, yağ bakımının hepsinin yapıldığı bir yer bulmaya çalışıyoruz. Şu anda dediğim gibi aslında tam 10.000 değil de 10.000 bakımına girecek. 8.800 kilometrede şu anda. Ama ben 10.000 bakımına sokacağım. Niye erken gidiyoruz derseniz motorları fazla zorlamaya gerek yok. Yağ değişimi hepsinin yapılmasında fayda var. Yani bütün hepsinin yapılmasında fayda var motorun. Şöyle hepsini göstereyim. Takozlar. Arkalık demiri. Otoparkta aydınlatma düşmüş üzerine. Böyle iz yapmış. Bir de burada hasar var. Allah'tan ön tarafa düşmemiş. Brandası var. Branda da yırtılmış. Şu şekilde. Benim göstergem değiştiği için 4000 kusur yazacak şimdi otomatikman. ...700 kilometre kaldı servis ediyor normalde. Kilometresi bu. Aslında benim göstergem 3700'de değiştiği için sıfırlanmış oluyor otomatikman. Motorun ne gibi sıkıntılar yaşadım? Uzun yollarda 2 kişi sürmeme rağmen ne gibi sıkıntılar yaşadım? Onlardan biraz bahsedeyim. 1. Bazen motor arıza ışığı yakıyor. Motor arıza ışığı bazen yakıyor. Şöyle yakıyor. Aldığınız yakıtla ilgili problem. Ben bunu yaşadım. Hayatımda ilk defa bir yakıt herhangi bir benzin istasyonundan almak zorunda kaldım. Aldığım için oradan arıza lambası yandı. Ben de hemen deponun hortumlarını söktüm altından. Boşalttım yakıtı. Ondan kaynaklandığını biliyordum arızanın. Söktüm ve hemen bir baktım yakıtı poşete ya da şeye koyunca yakıtın üstünde böyle tortular kaldı. Dedim bu çöp, benzin. Hemen onu döktüm bir atık kutusuna. Tekrar depoyu doldurunca arıza ışığı söndü. Amortisörler, yol tutuşu, lastikler. Zaten lastikleri anlatmaya gerek yok. Michelin Grit 2 ile geliyor. Aydınlatmalarında hiçbir sıkıntı yok. Motorun her şeyi iyi durumda. Amortisörler, iç trimel. Yani her şey iyi durumda. Ayarlarında hiçbir... Şu kanallar, kornası burada. Ön camı en üst seviyeye aldım ayar olarak. Bir konudan daha bahsedeyim. Şehir içi 2 kişi ortalama yükle beraber 2.7 yakıyor bu motor. Zorlamadığınız takdirde. Zorladığınız takdirde 2 kişi 110-120 ile gittiğim takdirde bu motorun yakıt oranı 3'ü buluyor. Ortalama 3'ü buluyor. Ne gibi sıkıntılar var diyenlere söylüyorum. Şu tamponda ses var. Duyuyorsunuz. Bu ince bir plastik olduğu için zıpladıkça bu titriyor. Titredikçe buradan ses çıkıyor gördüğünüz gibi. Bakın bu dolu. Bu ince. Dolu, ince. Sesten anlarsınız. Bundan tıkır 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 ses yapıyor. Onun haricinde akü kısmından aküyü sabitlemedikleri için bunun içine tıkır tıkır sesler geliyor. E10 yakıt kullanabiliyorsunuz. OBD soket. Eşya bağlama. Kutu. İçi tabi uzun zamandır tozları alınmadığı için otoparkta bu sürekli çiziliyor. Bu şekilde. USB bağlantısı, powerbank'im var burada bir tane. GT'nin direksiyonu bu şekilde. Bir de böyle ayaklarla geliyor. Allur'unki farklı. Burada kapak geliyor böyle bir tane. Bunlar hep kapaklı. Ama GT daha sport olduğu için daha güzel gözüküyor. Yani motorda ben hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yaşamadım. Çekişten düşme, varyatör bakımı. Yani 8800 kilometrelik bir motorun varyatörü hiç açılmadan bugüne kadar geldi. Ve performans kaybı yok. Performansta düşme yok. Motor gayet iyi.
Bir tek bunlar sarsıntıdan kırılabiliyor. Ben yapıştırdım. Bir tanesi gene çıkmış. Şunlar kırılabiliyor. Bunları Japon'dan yapıştırıyorsunuz. Gerçi şimdi buldum bunu yurt dışında, bunun da parçasını. Bu kapak komple alüminyumdan. Bunun renginde alüminyumdan var. Takılabiliyor. İsterseniz bunu buradan zaten vidalarla söküp onarımını yapıp gene takabiliyorsunuz. O problem değil. Altlardan sökebiliyorsunuz. Tahliye hortumları. Tahliye hortumları hepsi var. Ya motorda ben hiçbir problem yaşamadım. 8800 kilometrelik bir motorda varyatörün hiç açılmadan kullanması müthiş bir şey. NMAX bile 2500 kilometre varyatör açılıyor. Bu motorda hiçbir varyatör açılması yok. Son hızı merak edenler için söylüyorum. 120, 123, 124 ile gidebiliyorsunuz motorla son sürat. Filtre kısmı hortum gevşemiş. Şimdi gördüm. Kelepçesi çünkü dandik. Bu şekilde yani hiçbir sıkıntım yok. Allah nazarlardan korusun, hiç problem yaşamadım şu ana kadar. Çizeyim, misiyim. Performansı. Ben çok memnunum motordan. Satmayı da düşünmüyorum. Bununla bu yaz daha fazla uzun yol yapacağım. Yurt dışına çıkmayı düşünüyordum ama tek kişi çıkamayacağım için bununla. Tek iki kişi de riski almak istemiyorum. Arkamdakini riski almak istemiyorum. Hani 130, 150, 140 yapsa çıkarım. Çünkü yolda çok sıkıntı. Zaten 130'un üstünde bir motorla çıktığınızda yola risk alıyorsunuzdur demektir. Çünkü hiçbir şekilde kask da taksanız, full ekipmanla olsanız, bir arabanın ani çıkmasında motoru durdurma şansınız olsa bile vurma şansınız ve ölme şansınız yüksek. O yüzden çok hızlı da gerek yok açıkçası. Hızlı kullanmaya da ihtiyacımız yok. Motorda kronik bir arıza var mı? Bir ona gelelim. Kronik bir arıza motorda hiçbir şekilde yok. Hiçbir sorun yok. Kronik bir arızası veya herhangi bir fonksiyonel bir problemi yok. Bilginiz olsun. Ya çamurlukta ince olması bir kronik arıza değil. Yani ekipman sonuçta yani. İster yaptır ister yaptırmam ama çok basit bir şey. Bunun içine macunla takviye yapıp ne bileyim kalın bir izolasyon malzemesine şu bölgeyi yaptığınızda buradaki sesi kestiğinizde ses kesilir. İnanın Peugeot, Yamaha'dan daha fazla tecrübesi var motorlar konusunda. Bu şekilde tertemiz motor. Yani başka ne istiyorsanız bana sorabilirsiniz. Ben size her türlü bilgiyi veririm. Yokuş çıkış. 2 kişi performanstan bahsedeyim biraz size. 2 kişi 80 ile 70 ile çok rahat 5 derece 6 derece eğimi çıkabiliyorsunuz. Yükle beraber. Arkasına ben bunun yük takılıyor. Çünkü çanta takılıyor. 35-40 kilo buraya çanta takılıyor. Heybe geliyor. Biliyorsunuz zaten. Onunla yukarıya çok rahat o kilometrelerde çıkabiliyorsunuz. Yani sormak istediğiniz bir şey, anlatmak istediğiniz şey, bana bilgi vermek istediğiniz, hani şu olsaydı motorda ne gibi sıkıntı yaşıyorsun, sürat kaçtı, bilmem ne gibi şeyleri sormak istiyorsanız hepsine size yanıtını veririm. Hepsinin de bilgisini benimle alabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 10.000 bakım için video ve bakımı videoları çekeceğim. Ama malzeme bulamıyorum. Hepsini aynı yerden yaptırmak istiyorum. Cem Motobike'la konuştum. Bir tek onda var bütün malzemeler. Nasipse 4'ünde ona gidip bunun hepsinin bütün her şeyi yaptıracağım. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese kendinize iyi bakın. İki teker iki gezinden selamlar.